Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa göreceğiniz çok kolay, çok güzel bir iki şiş patik anlatacağım. Ben patiğimde beyaz ve kırmızı tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara böyle kısa 20 santimlik iki şiş ile yaptım. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok güzel bir model. Sadece iki sıradan oluşuyor. Görüntü itibariyle patiğimiz birebir 5 şiş patik ile aynı. Fakat baştan sona iki şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Gayet güzel, şık, hoş bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayılarını benden 2-3 fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de yine haroşa sayılarını azaltabilir. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından kırmızı ipim ile başlıyorum. Bu şekilde ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Hanımlar geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İpimizin ucunda ipimiz kaldı bir miktar. Beklesin bu ip. Sonra patiğimizin tabanını yaparken kullanacağız yine. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu defa ön yüzdeyiz. Artık artırmalara da başlayacağız. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de sol kenarda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen buraya bir ilmek attım. Yani artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalar devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı burada. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 2 ilmeği örüp artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp yine artırmamızı yapacağız. Biz bu artırma işlemini hanımlar şişimizde toplamda 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ardından arka yüzde 28 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Artırma yapmayacağız. 28 ilmek olarak patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Öncelikle burada beyaz ipimi ekleyeceğim artık. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum.
Şöyle kenar ilmeğimi ördüm. İlmeklerimizi hanımlar beyaz ipimiz ile öreceğiz. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra patiğimiz sökülmesin diye beyaz ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. Düğümümü atıyorum. Kırmızı ipimiz şimdilik beklesin burada. Beyaz ile devam edeceğiz. Şu anda ön yüzdeyim. İlk sırada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın hepsini düz örüyorum ön yüzde. Artırma yapmadık. 28 ilmek üzerinden modelimizi yapacağız artık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bir sıra ördük. Arka yüzdeyim. İkinci sıramız hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Sırasıyla hepsini beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine beyaz ipimizle örmeye devam edeceğiz. Bu üçüncü sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde üçüncü sırada yine ilmeklerimi beyaz ipim ile düz örüyorum hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Dördüncü sıramız. Arka yüzde ilmeklerimi ters öreceğim. 4 sıra beyaz ipimizle ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Ön yüzde model kurulumunu yapacağız hanımlar. Modelimiz 2 sırada yapılıyor zaten. Toplam 6 sıradan oluşan bir model. İlk 4 sırasında ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters ördük. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Model kurulumuna başlayacağız. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Model 3 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Şimdi öndeki 3 ilmek üzerinden desenimizi yapacağız. Bakın önde 3 beyaz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin, bakın şu ortadaki ortanca beyaz ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek şişimi oradan çıkarttım. Kırmızı ipim ile hanımlar buradan şöyle bir uzun ilmek çıkartıyorum. Ardından öndeki 3 beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Kırmızı ilmeğimi 3 beyazın üzerinden atlatıp şöyle arkada bırakıyorum. Ardından 3 beyaz ilmeğimi sol şişime aldım. Sırası ile beyaz ipim ile örüyorum. Bakın ilk modeli yaptık. Hemen ikinci modeli yapacağız hanımlar. Önde 3 beyaz ilmeğim var. Ortadaki beyaz ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Kırmızı ipim ile buradan bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve bu kırmızı ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sonra bu beyazları sol şişime alıp sırası ile düz örüyorum. Bakın ikinci modelimizi de ortaya çıkarttık hanımlar bu şekilde. Gayet şık, görüntüsü güzel, hoş bir model. Yapılışı da gördüğünüz üzere gayet kolay. Bakın görüntümüz şöyle bir göstereyim düzgünce. Görüntümüz bu. Şimdi devam edeceğim hanımlar. İlmeklerimi örmeye. Yine önde 3 ilmeğim var. Ortadaki beyazımın 1, 2, 3 ilmek altına indim. Buradan kırmızı ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 beyazı örmeden sağ şişime aldım ve bu kırmızı ilmeği 3 beyazın üzerinden atlatıyorum. Ardından bu 3 ilmeği sırası ile örüyorum. Bu şekilde. Bakın 3. modelimizi de burada böylece yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde 4. modeli kuracağız hanımlar. Bakın önde 3 ilmeğim var. Ortadaki beyaz ilmeğimin 3 ilmek altına indim. Kırmızı ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. 3 beyazı örmeden sağ şişime alıyorum ve kırmızı ilmeği 3 beyazın üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Bu 3 beyazı sol şişime alıp ilmekleri sırası ile düz örüyorum.
Yeniden model yapacağız hanımlar. Bakın önde 3 ilmek var. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inip bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 beyazı sağ şişime aldım ve kırmızı ilmeği 3 beyazın üzerinden atlattım. Sonra da bu 3 beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan bu ortanca ilmeğimin sıradaki modeli yapıyoruz. 3 ilmek altına inip bir ilmek çıkartıyorum kırmızı ipim ile. Bu ilmeği 3 beyazın üzerinden atlattım ve bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle. Bakın hanımlar, desenimiz bu. Şimdi yine devam edeceğim. Yine önde 3 tane beyazım var. Ortanca beyaz ilmeğimin 3 ilmek altına iniyorum ve buradan kırmızı ile bir ilmek çıkarttım. 3 beyazı sağ şişime aldım ve kırmızı ilmeği üçünün üzerinden atlattım. Bu 3 ilmeğimi beyaz ipim ile düz örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. Yine öndeki 3 ilmek. Bu ortancanın 3 ilmek altına inip buradan bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği sağ şişime aldım ve kırmızıyı üzerinden atlattım. Tekrar bu 3 ilmeği sol şişime alıyorum ve bu ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 5. sıra hanımlar, ön yüzde modelimiz böyleydi. Gördüğünüz gibi modelin ilk sırasını yaptık. Zaten dediğim gibi model 2 sıra, sadece 4 sıra düz ördük. 2 sıra model kurulumu yapacağız. Arka yüzde desenimizi bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Modelde son sıramız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Tam bu ortadaki ilmeğime şöyle işlem yapacağım. Şu kırmızı ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğin etrafında 2 kez dolandıracağım. Şöyle bakın, şu bir kez dolandırdım. Ön yüzde bir tane kırmızı ip var şu anda. Tekrardan kırmızımı bir daha dolandırıyorum. Ve aradan geçirip arkada bıraktım kırmızı ipimi. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Bakın ilk desenimizi böylece oluşturduk. Model arasında 2 tane beyazımız var. 2 beyaz ters örüyorum. 1, 2. İkinci modeli yapacağız hanımlar. Yine kırmızı ipimi şöyle sıradaki ilmeğimin etrafında şu 1, şu 2. 2 kez dolandırdım ve kırmızıyı arkada bıraktım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. İkinci deseni de yaptık. Arada 2 beyazım var. Bir diğer desenimi yapacağım. Yine kırmızı ipimi sıradaki ilmeğimin etrafında 2 kere dolandırıyorum ve kırmızımı arkada bıraktım. Bu ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki 2 ilmeğim ters örülüyor. Devam ediyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine kırmızı ipimi bu ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıyorum. Şöyle kırmızımı arkada bıraktım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Yine model arasında 2 beyazım var. Ters örülüyor. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine sıradaki ilmeğin etrafında kırmızı ipimi 2 kez dolandırıp arkada bıraktım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Araya yine 2 tane beyaz ilmeğimi ters ördüm. Bakın hanımlar, ön yüzde modelimiz düştü. Yeniden sıradaki modeli yapıyorum. Kırmızı ipimi bu ilmeğin etrafında şöyle 2 kez dolandırıp aradan çıkartıyorum. Arkada bıraktım. Bu ilmeğimi ters ördüm. 2 beyazımı da ters örüyorum. Yine bir diğer modelimi yapıyorum. Şöyle yine kırmızımı bu ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez dolandırıyorum. İster sağdan ister soldan dolandırın, fark etmiyor. Kırmızıyı arkada bırakıp bunu ters örüyorum. Arada 2 beyazım var. Sonuncu modelimi yapacağım. Son kez bu kırmızı ipimi bu ortadaki ilmeğin etrafında 2 kez dolandırdım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 3 ilmeğim ters örülüyor. Bu şekilde bakın hanımlar. İlk modelimizi böylece tamamlamış olduk. Desenimiz bu. 6 sıradan oluşan modelimiz bu kadardı. Şimdi 6 sıradan oluşan modelimizi tekrar kuracağız hanımlar. Modeli tekrar kuracağız. Sil baştan ilk başladığımız gibi yapacağız. Şimdi modelimizde ilk sıradayız. Ön yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizin tamamını ilk sırada sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz hanımlar. Ardından arka yüzde ters öreceğiz. 2 sıra olacak. Ön yüzde yeniden öreceğiz. 3. Arka yüzde tekrardan ilmekleri ters öreceğiz. 4. 4 sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Gelelim hanımlar. 5. ve 6. sırada model kurulumu vardı. İkinci modelin kurulumunu da yine birlikte yapalım.
Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi 4 sıra beyaz ipim ile ördüm. Şimdi modelde 5. sıradayız. 5. ve 6. sırada model kurulumu yapıyorduk. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. İlk modeliyle aynı şekilde kuruyoruz. İkinci modelimi ördüm. Ardından öndeki 3 ilmeğe işlem yapacağız. Bakın, bu ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Kırmızı ipim ile yine buradan bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 beyazı örmeden sağ şişime alıyorum ve kırmızıyı 3 ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi bu 3 tane beyaz ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum. İlk modelimiz bitti. İkinciyi yapacağız. Yine ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inip kırmızı ile bir ilmek çıkartıyorum. 3 beyazı sağ şişime alıp bu kırmızıyı şöyle şişim ile 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bu 3 beyaz ilmeğimi sırası ile düz örüyorum. Diğer modeli yapalım. Yine ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inip buradan bir ilmek çıkarttım. Bu 3 ilmeği sağ şişime alıyorum ve bu kırmızı ilmeğimi 3 tane beyazın üzerinden atlatıyorum. Bu 3 beyazımı sırası ile örüyorum. Bakın 3 modelimizi yaptık. Şimdi 4. modeli yapacağız hanımlar. Önde 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inip kırmızı ipimle şöyle bir ilmek çıkarttım. 3 beyazı sağ şişime aldım ve kırmızıyı üzerinden atlattım. Bu 3 beyaz ilmeğimi yine sırası ile düz örüyorum. 5. modeli yapalım. Önde 3 ilmeğim var. Ortancanın 3 ilmek altına inip buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu kırmızı ilmeği öndeki 3 beyazın üzerinden atlatıyorum ve bu 3 beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Evet hanımlar, şimdi 6. modeldeyiz. Yine önde 3 ilmek var. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına girdim. Buradan şöyle kırmızı ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu kırmızı ilmeğimi 3 beyazın üzerinden atlatıp bu 3 beyazı tekrar sol şişime alıp ardından sırasıyla düz örüyorum. 7. modeldeyim. Önde 3 ilmeğim var. Ortancanın 1, 2, 3 ilmek altına indim. Buradan şöyle kırmızı ile bir ilmek çıkarttım. 3 beyazın üzerinden kırmızıyı atlatıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimi sırası ile düz örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım yine. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inip bir ilmek çıkartıyorum. Bu kırmızıyı öndeki 3 beyazın üzerinden atlattım. Ardından bu 3 beyazımı sol şişime alıp sırası ile düz örüyorum. 8 tane modelimiz vardı. 8.'yi de yaptık hanımlar. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi geri döndüm, arka yüzde 6. sıradayız ve model kurulumu burada bitiyor hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi beyaz ipimle ters ördüm. Tam bu bakın V şeklindeki modelin orta kısmına gelen ilmeği şöyle yapıyorduk yine. Kırmızı ipimi bu ortadaki ilmeğimin etrafında şöyle 1, 2 kez dolandırıyorum. Ardından kırmızımı arkada bıraktım. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Arada 2 tane beyaz ilmeğim ters örülüyor. Bir diğer modeli yapacağım. Şu kırmızıyı yine sıradaki beyaz ilmeğin etrafında 2 kez dolandırıp kırmızıyı arkada bırakıyorum ve bu ilmeğimi ters örüyorum. Arada 2 beyazım ters örülüyor. Şöyle. Diğer modeli yapıyorum. Yine kırmızı ipimi sıradaki beyaz ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Kırmızıyı arkada bıraktım. Ve bu ilmeğimi ters örüyorum. Arada 2 tane beyazım ters örülüyor. Hemen bir diğerini yapacağım. Kırmızı ipimi sıradaki beyaz ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bırakıyorum. Bunu ters ördüm. Yanına 2 beyazımı ters örüyorum. Sıradaki modelimi yapacağım yine. Kırmızı ipimizi hanımlar böyle ilmeğin etrafında 2 kez dolandırıyoruz. Sonra kırmızıyı arkada bırakıp bu ilmeği ters örüyoruz. Arada 2 ilmek var. 6. ve sonuncu sıramızda bu şekilde yapılıyor hanımlar. Şöyle. Yanına 2 tane beyaz ters ördüm. Devam ediyorum. Bir diğer modelim için yine kırmızı ipimi ilmeğin etrafında 2 kere şöyle dolandırıyorum. Bu ilmeğimi ters ördüm.
Yanına 2 tane daha beyazımı ters örüyorum. Şimdi sonuncu modelimi yapacağım. Yine kırmızı ipim ile ilmeğimin etrafında 2 kez dönüyorum. Şöyle. Sonra bu ilmeğimi ters ördüm. Kalan 3 ilmeğim ters örülüyor. Evet hanımlar, ikinci modeli de bitirdik. Model 6 sıradan oluşuyor bu şekilde. Hani 6 sıra derken zaten ilk 4 sırada model kurulumu yok. İlmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. 5. ve 6. sırada şeklimizi, desenimizi oluşturuyoruz. Hanımlar, ben bu patiğime şimdi ona geçmeden önce hemen 3. modeli de hanımlar aynı şekil başlatacağız. Hemen şimdi 4 sıra ilmekleri beyaz ipimizle öreceğiz. 5. ve 6. sırada kırmızı yani renkli ipimizle modeli kuracağız. Ben bu patiğimde hanımlar toplamda ön yüze 4 tane model kurdum. Sizler dilerseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Ben 4 tane uygun gördüm. Bu kadar yaptım. Model böyle oldu. Zaten ilk ikisini birlikte yapmıştık. Şimdi diğer 2 modeli de yapalım gelelim hanımlar. Bu 4. modelimizin en son 6. sırası bittikten sonra gelelim. Ardından renkli ipimize geçeceğiz. Bilek ayrımını da orada yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne toplamda 4 tane modelimi yaptım geldim. Şimdi kırmızı ipime geçiş yapacağım. İlmeklerimi kırmızı ipim ile düz olarak öreceğim hanımlar. Bu aşamada artık bu bölümde beyaz ipimizle işimiz kalmadığı için şöyle beyaz ipimin ucunu kesiyorum. Bu ucu şöyle kırmızıya bağlayacağım hanımlar, patiğimiz sökülmesin diye. Beyaz ipimin ucunu 2 tane düğüm atacağım buraya. Hanımlar, bu aşamada ilmeklerimizi kırmızı ipimiz ile öreceğiz. Artık kırmızıyı kullanacağız. Bu şekilde ön yüzdeyim. Şu anda ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. 2 sıra olacak. Tekrar kırmızı ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Yani toplam 4 sıra. Bu şekilde öreceğiz. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Şimdi 4 sıra ilmeklerimizi kırmızı ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 4 sıra ördüm geldim ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak. Şimdi tekrar ön yüzdeyim, bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 28 ilmek vardı. 14 ikiye ayıracağız. Önce sağ, sonra da sol kenarımızı yapacağız hanımlar. Bu aşamada şişimde 28 ilmeğim vardı. Sağ kenarımızı yapacağız öncelikle. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. 4, bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeği örerken hanımlar bilek ayrımında şöyle öndeki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. 14. ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Sol kenarda da bakın 4, 8, 12, 14 ilmek kaldı. Öncelikle patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız hanımlar. Bilek kenarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgünün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hanımlar, bu aşamada yedek şişiniz varsa sol taraftaki ilmekler şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek bu ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Benim yedek şişim var. Diğer şişimi aldım. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeği de arka yüzdeyim ters öreceğim. Sadece haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yine kenardaki 7 ilmeğim bu defa ön yüzdeyim düz örülüyor. 7 haroşa ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bu sağ kenardaki 14 ilmek üzerinden işlem yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 haroşamı düz örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum hanımlar.
Şöyle baktığımızda burada 2 diş haroşamız oluştu. Patiğimizin kenarı böyle yapılacak. Hanımlar, ben patiğimin şu kenarlarına toplamda 14 diş, 14 sıra haroşa yaptım. Şu anda 2 sıra haroşam var. 12 tane daha yapacağım. Bu aşamada sizler tam ölçüyü elde edebilmek için patiğinizi şöyle ayağınıza ölçün hanımlar. Bakın, burundan itibaren şöyle patiği tutacaksınız. Bu kenarını şu topuğunuzun arka bölümüne, şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte sağ kenarımızı ölçülerimize göre örelim, gelelim, ardından sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm, geldim. Şu kenarda 14 sıra haroşam var. Bu aşamada ipimi haroşalı tarafta değil de sağ kenarda bıraktım. Şimdi bu ilmekler kaçmasın diye tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Yedek işiniz varsa şiş de bekleyebilir hanımlar burada. Ama benim yedek işim olmasına rağmen yine de böyle ip geçireceğim. Çünkü patiğimin taban bölümünü yaparken şişler elime takılmasın, rahat örebileyim diye ilmeklerimin içinden böyle ip geçiriyorum. Sonrasında bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümüne geldiğimizde tekrardan şişe takıp kullanacağız. Şöyle kırmızı ipimin ucunda küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi sol kenara başlayacağız hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız yerden ipimizi ekleyerek sol kenarımızı yapacağız. Hemen bilek bölümünde hanımlar ilk 7 ilmek haroşa düz olarak öreceğim. İlk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım. Burası sıkı ve sağlam olsun kenarımız diye. Şöyle ilk 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum şimdi. İpimin ucunda gizleyerek götürdüm. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenardaki 7 ilmeğimiz ters örülecek. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz de haroşa olduğu için düz örülecek. Bakın, son 7 ilmeğim düz olarak örüyorum. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde aynı sayılarla yapacağız hanımlar. Şöyle döndüğümüzde bakın, burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda yapacağım. Şimdi hep birlikte sağ kenar ile aynı şekilde sol kenarımızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm. 14 diş haroşa olacak şekilde ipimi yine bu defa haroşalı tarafta değil de bu sol tarafta bıraktım. Yine diğer kenarda olduğu gibi burada da bu ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile buradan bir ip geçireceğim. Yani diğer tarafta olduğu gibi yine buradaki ilmekleri de patiğimizin topuk bölümüne gelince şişe takıp kullanacağız. Şöyle ipimi geçirdim. Burası açılmasın diye şöyle ipimin ucunu bağlıyorum. Ve kırmızı ipimi artık buradan şöyle kesiyorum. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. Burunda başlangıçta şöyle ipimiz kalmıştı. İpimi yine buraya şöyle düğümlüyorum. Patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen bakın, şu ipin geldiği yer ilk ilmek yerimiz. Buraya girerek şöyle ilk ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp takıyorum şişime hanımlar. Bakın, şu ikinci ilmeğimdi. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. Şu 6. Şu 7. Şu 8. Şu 9. Şu 10. Şu 11 ve en son şurada kenar ilmek yerim var. Buraya giriyorum ve 12. ilmeğimi de buradan çıkarttım. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine patiğimizin taban bölümünde de ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmeklerimizi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek, ilmekler de artacak. Bunu da şöyle yapacağız. Şuradan baktığımızda hanımlar V şeklinde kenar ilmek yerleri görünüyor. Bakın, ilk kenar ilmek yerine şöyle ön yüzde ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Hemen şuradan. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ kenardan,
İkinci ilmeği de sol kenardan yapıyoruz. Şimdi şişimdeki 12 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu sol kenarda da hanımlar bakın sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın ilk kenar ilmek yeri burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim oldu. Arka yüzüdeyim hanımlar. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Yine bu aşamada bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girdim. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bu defa şişimde 14 ilmek vardı. Bir de buradan çıkarttım 15 oldu. İlk ilmeği sağ kenardan çıkarttık. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonra da sol kenardan bir ilmek çıkaracağım. Böylece 16 ilmeğimiz olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra sol kenara da hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerine yine giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şişimde 17 ilmeğim oldu. Sırasıyla diğer ilmeklerimi öreceğim. Sonra da sol kenardan bir ilmek çıkaracağım. Böylece 18 ilmeğimiz olacak. Her seferinde ilmek sayıları ikişer ikişer artacak hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen sol kenarda sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Ve tamı tamına 18 ilmeğimiz oldu. Hanımlar şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine önce sağ sonra sol kenardan ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin bu ön yüzünde 28 ilmek olarak yapmıştık. Tabanımızda 28 ilmek olacak. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin burun kısmını 28 ilmeğim olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi artık 28 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. 27. ilmeğimizi ön yüzde sağ kenardan, 28.yi de en son sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu aşamada arka yüzde olduğum için hanımlar son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Şişimde 27 ilmeğim kaldı. Şöyle kesimimi yaptım. 27 ilmek kaldı. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerine gelip ilmek çıkaracağım. Tekrar 28 ilmeğim olacak. Bu aşamada hanımlar yine tabanımı da şu modelli tarafın bu bölümünde bu bölümleri beyaz ile yaptım. Kenar ilmek yerinden ilmek çıkartırken bu aşamada beyaz ipimi kullanacağım. Bu aşamada bakın ilk beyaz kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Devamında ilmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Şöyle beyaz ipimin ucunu da şurada kırmızıma bağlayayım hanımlar. Şuraya düğüm atayım. Çünkü kırmızımı şimdilik kullanmayacağımız için keseceğim. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Kırmızımı kesiyorum. Bu bölümde artık bu taban bölümünde beyaz ile devam edeceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Şu iplerimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Sonradan bir de ip gizlemeyle uğraşmayalım diye. Böyle. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim hanımlar. Ön yüzde artık beyaz ipimizi ekledik. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için bu defa son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum. Ve
Sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilk beyaz kenar ilmek yerine girerek buradan bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin taban bölümünde eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Alt tabanımız bu şekilde yapılıyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten kesim yaptım. Geri dönüyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu böylece. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası 28 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Tabanda uyulacak tek bir detay var hanımlar. Bakın, bu beyaz, son beyaz kenar ilmek yerine kadar, yani bakın şurada son beyaz kenar ilmek yerlerimiz burada. Bu beyaz kenar ilmek yerlerine gelene kadar beyaz öreceğiz. Sonra bu ilk başta hani burundan geçerken beyaza nasıl geçiş yaptıysak bu kısımda kırmızı kenar ilmek yerine gelince şu arka bölümlerde bu defa kırmızıya geçiş yapacağız. Böyle beyaz olan bölümleri beyaz ile, kırmızı olan bölümleri de yine kırmızı ile öreceğiz. Hanımlar, biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya gelene kadar, buralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi 28 ilmek olarak örelim gelelim. Ardından topuğumuza birlikte geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin alt bölümünü ördüm geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar buraları yaptım. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinciyi de en son bu sol kenardan çıkarttık. Şimdi topuk bölümüne geçtiğimiz için bu ipe taktığımız ilmeklerimizi şöyle şişime takacağım. İpim içindeyken takıyorum hanımlar. Sonra ipimi çekeceğim, hani ilmeklerim kaçmasın diye. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi şişime geçiriyorum. Şöyle ipimi çekiyorum artık buradan. Hemen burada kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı. Bunu buraya düğümlüyorum. Şimdi geri dönmeden bu şişe taktığımız 14 ilmeğimizi yine örüyoruz hanımlar. Şu ipimizin ucunda gizleyerek götüreceğim. Son 7 ilmek haroşaydı. Yine haroşa ilmeklerimiz haroşa olarak örülecek patiğimizin topuk bölümünde de. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşam düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim, ters olarak öreceğim. Artık bu aşamada ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak. Sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer taraftaki 14 ilmeğimi de şişime takacağım. Patiğimizin tabanında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmek vardı. İlmeklerin hepsi tek şişte toplanacak hanımlar bu aşamada. Ve şişimizdeki toplam ilmek sayısı 56 olacak. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi de hemen buradaki ipimi açıyorum. İlmeklerimi sırasıyla şişime takıyorum. Şöyle yine ipimi çektim. Burada da hanımlar şu ipin ucunu arka yüze düğüm atacağım. Düğüm ön yüzde görünmesin diye. Yine buradaki ilmekleri de bakın arka yüzdeyiz, yine ters öreceğim. Son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Şimdi topuk kesimine başlayacağız. Öncelikle topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye
Şöyle sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri belli olsun diye hanımlar şöyle şuradan bir ip geçireyim. Hani 24 ilmeği ayırdığımız yeri belli edelim diye şöyle ipimi taktım. Kalan ilmekler yine bu sağ tarafta. Şimdi topuk kesimini yapacağız hanımlar. Yine dediğim gibi haroşa ilmeklerimiz haroşa olarak örülmeye devam ediyor. 7 haroşamı örüyorum öncelikle. Şöyle. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 ilmeğimi örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum ve keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim. Son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim sadece. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Şimdi sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar, yani şu işaretli yere kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim, kesimlerimi yaptım. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada kesimimizi yapacağız. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime tığımı aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Böyle. Şimdi hanımlar, ilmekler bitene kadar patiğimizin topuk kısmını sizlere anlattığım gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim, ardından topuğumuza bakalım. Şöyle arka bölüme düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. Bakalım topuğumuza hemen.
İşte hanımlar, topuğumuz ayağa giyince şu şekilde duruyor. Gizli kesim olduğu için gayet şık, temiz bir görüntüsü var. 5 diş patik ile birebir aynı topuk kesimini uyguladık. Patiğimiz bu hanımlar. Şimdi hemen patiğimi makineye giydirip göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz üzere baştan sona patiğimizi 2 şiş ile yaptık. Görüntü 5 şiş patik ile birebir aynı. Çok güzel, zarif, farklı bir model oldu. Yapılışı kolaydı zaten. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bakın hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu. Dikiş olmadığı için de kullanımı gayet rahat. Ayağa batmaz. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.